Bursa surlarının önünde gün aydınlanırken Osmanlı askerleri bekliyordu. O gün surların karşısında duran kişi Osman Gazi değildi. Oğlu Orhan'dı. Babası bu yolu açmıştı. O yolu sonuca ulaştıracak kişi ise Orhan Gazi olacaktı. Orhan Gazi'nin hikayesi yalnızca bir babadan miras devralma hikayesi değildir. O küçük bir uç beyliğini, şehirleri, hazinesi, medreseleri ve düzenli ordusu olan, Rumeli topraklarına ayak basan, gerçek bir devlete dönüştüren hükümdardı. Bugün bir beyliğin devlete dönüştüğü o yıllara Orhan Gazi dönemine gidiyoruz. Orhan Gazi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Kaynaklarda 1299 yılında Nilüfer Hatun'la evlendiğinde henüz genç bir yaşta olduğu aktarılır. İlk tecrübelerini babası Osman Gazi'nin yanında kazandı. Osman Bey onu Karacahisar'a gönderdi. İznik kuşatması sırasında ve Dimboz Savaşı'nda adı geçti. Sakarya hattındaki seferlerde tecrübe biriktirdi ve babasının yarım bıraktığı 3 büyük hedefi gördü. Bursa, İznik, İzmit. Bu 3 şehir Orhan Gazi döneminin kaderini belirleyecekti. Beyliğin başına geçtiğinde önündeki ilk büyük mesele Bursa'ydı. Uludağ'ın eteklerinde duran bu güçlü şehir verimli bir ovaya bakıyor ve önemli ticaret yollarını kontrol ediyordu. Bursa Osmanlı için artık yalnızca bir hedef değil, devlet olabilmenin ön koşuluydu. 1326 baharında Orhan Gazi bütün kuvvetleriyle Bursa önüne geldi. Kaynaklarda bu kuşatma ordusunun tam sayısı verilmez. Ancak uzun süredir devam eden abluka ve şehrin çevresindeki kalelerin daha önce düşürülmüş olması Orhan Gazi'nin önemli bir güç topladığını gösterir. Bizans'tan gelen yardımlar azalmıştı. Tekfur, direnmenin artık mümkün olmadığını görüyordu. Teslim görüşmeleri başladı. Teslim şartlarına göre Osmanlı askerleri şehre girdiğinde halka zarar verilmeyecek, yağma yapılmayacak ve kimse esir alınmayacaktı. Gitmek isteyenler mallarıyla birlikte şehirden ayrılabilecekti. Karşılığında Orhan Bey'e 30.000 altın ödenecekti. Şehir beyliğin merkezi yapıldı. Orhan Gazi burada bir saray inşa ettirdi. Cami, imaret, medrese, hamam ve kervansaraylarla şehri yeniden şekillendirdi. 1327 yılında Bursa'da gümüş akça bastırıldı. Bu yalnızca ekonomik bir adım değildi. Bir hükümdarın "ben buradayım" diyerek varlığını ilan etme biçimiydi. Bursa'nın düşmesi Bizans'ı derinden sarstı. Çünkü ardından İznik ve Kocaeli hattı da tehlikeye giriyordu. Bizans İmparatoru 3. Andronikos, Osmanlı'nın ilerleyişini durdurmak için bizzat sefere çıktı. 1329 yılında iki güç Pelekanon'da karşı karşıya geldi. Bu savaş Maltepe Savaşı olarak da bilinir. Bu Osmanlı'nın imparatorluk seviyesinde ciddiye alındığı andı. Orhan Gazi araziyi iyi seçti. Bizans ordusunu Akıncı birlikleriyle kendi seçtiği mevzilere çekmeyi başardı. Çarpışma sırasında imparator yaralandı. Öldüğüne dair haber askerler arasında yayılınca Bizans ordusu paniğe kapılıp çözüldü. İmparator gemiyle Konstantinopolis'e dönmek zorunda kaldı. Pelekanon zaferi Orhan Gazi'nin en kritik başarılarından biridir. Çünkü bu savaşla Bizans'ın İznik'i kurtarma umudu neredeyse tükendi. Bu zaferin ardından İznik'in kaderi de belli oldu. 1331 yılında İznik Osmanlı'ya teslim oldu. Bu çok büyük bir adımdı. Çünkü İznik, Bizans tarihinde köklü, surları güçlü, dini ve siyasi itibarı yüksek bir merkezdi. Şehirdeki kiliselerden biri medreseye çevrildi. İlk Osmanlı medresesi burada kuruldu. Başına da dönemin önemli alimlerinden Davudi Kayseri getirildi. İznik'ten sonra sıradaki hedef İzmit'ti. Dönemin adıyla Nikomedya, Marmara'nın doğusunda kritik bir kapıydı. Burası elde tutuldukça Bizans'ın Anadolu kıyısındaki varlığı tamamen bitmiş sayılmazdı. 1333 yılında Orhan Gazi, büyük bir ordu ve mancınıklarla İzmit'i kuşatacak güce ulaşmıştı. Bizans İmparatoru yardım için harekete geçti. Ancak savaş yerine bir antlaşma yapıldı. Bizans, Orhan Gazi'ye yıllık 12.000 altın ödemeyi kabul etti. Ancak mesele burada kapanmadı. 1337 yılında Bizans İmparatoru Arnavutluk tarafındaki sorunlarla uğraşırken Orhan Gazi bu fırsatı değerlendirdi. Bursa'dan Yenişehir'e, oradan Geyve hattına ilerledi. Gaziler ona katıldı.
Süleyman Paşa da bu süreçte önemli rol oynadı. Sonunda İzmit, antlaşmayla teslim oldu. Kiliselerden bazıları mescide çevrildi. Biri de medrese için ayrıldı. Süleyman Paşa İzmit'e vali tayin edildi. Kara Mürsel ise Marmara sahilini korumakla görevlendirildi. Böylece Bursa, İznik ve İzmit ard arda alınmış, Osmanlı Marmara'nın doğusunda sağlam bir güç haline gelmişti. Orhan Gazi fethettiği yerlere oğullarını, beylerini ve gazilerini stratejik noktalara yerleştiriyordu. Dönemin bazı kaynakları Orhan Gazi'nin gücünü çarpıcı sayılarla anlatır. Memlük tarihçisi El Ömeri, Orhan'ın Bursa merkezli güçlü bir hükümdar olduğunu, 50 şehir ve 50'den fazla kaleye sahip bulunduğunu, 40 bin atlı besleyebildiğini aktarır. Bu rakamların kesinliği tartışmalıdır. Orhan Gazi'nin bir diğer büyük hamlesi Karesi oğullarıydı. Karesi içinde taht mücadelesi sürerken Orhan Gazi bu boşluğu değerlendirdi. Karesi gazilerinin de Osmanlı'ya sıcak bakması işi kolaylaştırdı. Balıkesir ve Bergama hattı Osmanlı topraklarına katıldı. Bu sessiz ama sonuçları dev bir hamleydi. Çünkü Karesi ile birlikte Osmanlı yalnızca yeni toprak almadı. Deniz kıyısına güçlü biçimde indi. Rumeli'ye geçiş için insan gücü, tecrübe ve coğrafi bir kapı kazandı. Bu kapıdan geçecek kişi Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa olacaktı. Süleyman Paşa, Osmanlı tarihinde Rumeli Fatihi olarak anılır. Kaynaklarda öküz derisinden yapılmış sallar, gece geçişleri ve keşif hikayeleri anlatılır. Bunlar kuruluş anlatısının etkileyici parçalarıdır. Ancak asıl büyük zemin Bizans'ın kendi iç savaşıydı. İmparatorluk tahtı için mücadele eden taraflar Türk savaşçılarının gücünden yararlanmak istiyordu. Orhan Gazi bu siyaseti ustalıkla kullandı. Bizanslı Kantakuzenos'la ittifak kurdu ve 1346 yılında onun kızı Theodora ile evlendi. Bu evlilik siyasi bir ittifaktı. Bizans yardım istiyordu. Orhan Gazi'nin gönderdiği atlı birlikler artık rastgele bir akın için değil, Bizans iç savaşında Kantakuzenos'a destek olmak için yola çıkıyordu. 1348 yılında Süleyman Paşa komutasında yaklaşık 10 bin atlı kuvvet gönderildiği aktarılır. Sonraki yıllarda da farklı seferlerle Osmanlı birlikleri Rumeli yakasına geçti. Bazı kaynaklar bu rakamları çok daha yüksek verir. Ancak erken dönem sayılarına temkinli yaklaşmak gerekir. Osmanlı askerleri artık yalnızca Anadolu'da savaşmıyordu. Rumeli'nin yollarını, geçitlerini, şehirlerini ve siyasetini öğreniyordu. 1352 yılına gelindiğinde Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı süvarileri Balkan savaşlarının seyrini değiştirebilecek bir güce ulaşmıştı. Meriç kıyısındaki Empityon civarında Sırp ve Bulgar kuvvetleri ağır bir yenilgiye uğratıldı. Osman Gazi döneminde hedef İznik ve Bursa hattıyken bir nesil sonra Osmanlı askeri Meriç kıyılarında görünüyordu. Bu kısa bir sürede yaşanan büyük bir ufuk değişimiydi. Süleyman Paşa'nın Çimbihisar'ını yani Tsimpe'yi ele geçirmesi bu yüzden özellikle önemlidir. Burası Osmanlı için Rumeli'de bir üs haline geldi. Bizans kaleyi geri istedi. Hatta bunun karşılığında altın teklif etti. Ancak Osmanlılar bu teklifi ağırdan aldı. Artık karşı kıyıda tutunma fırsatı doğmuştu. Bundan kolayca vazgeçilmeyecekti. 1354 yılında büyük bir deprem Gelibolu çevresini vurdu. Kalenin duvarları zarar gördü. Halkın bir kısmı bölgeyi terk etti. Süleyman Paşa bu fırsatı kaçırmadı. Hızla Gelibolu'ya geçip kaleyi kontrol altına aldı. Anadolu'dan, özellikle Karesi bölgesinden getirdiği Türkmen ailelerini buraya yerleştirdi. Orhan Gazi döneminde Osmanlı, Avrupa toprağına kalıcı olarak ayak basan bir güce dönüşüyordu. Orhan Gazi'nin son yıllarında Rumeli'de bir başka büyük hedef belirdi: Edirne. Fethin kesin tarihi konusunda kaynaklar arasında görüş ayrılığı vardır. Güçlü bir kabule göre Edirne, Orhan Gazi hala hayattayken Şehzade Murat ve Lale Şahin Paşa'nın Rumeli'de yürüttüğü sistemli fetih siyasetiyle 1361 yılında Osmanlı hakimiyetine girdi. Bu yüzden Edirne, Orhan Gazi döneminin son büyük hamlelerinden biri sayılabilir. Ancak şehrin asıl tarihsel ağırlığı oğlu 1. Murat döneminde ortaya çıkacaktı. Edirne yalnızca alınan bir şehir olarak kalmayacak, Osmanlı'nın Rumeli'deki kalbi haline gelecekti. Bu büyük genişleme yıllarının içinde derin bir acı da vardı. Rumeli yolunu açan Süleyman Paşa öldü. Ölümü genellikle bir av kazasıyla açıklanır.
Süleyman Paşa'nın kaybı Orhan Gazi için yalnızca bir evlat acısı değildi. Osmanlı'nın Rumeli siyaseti içinde büyük bir darbeydi. Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk büyük umudu böyle sona erdi. Ancak tarih durmadı. Süleyman'ın açtığı yol kardeşi Murad'ın yükselişiyle devam edecekti. Orhan Gazi döneminde Osmanlı yalnızca toprak kazanmadı, devlet aklı kazandı. Son yıllarına gelindiğinde tablo çok değişmişti. Bursa, İznik ve İzmit Osmanlı'nın elindeydi. Marmara'nın doğusunda Bizans gücü büyük ölçüde kırılmıştı. Karesi'nin katılmasıyla batıya açılan yol güçlenmiş, Çimbi ve Gelibolu hattıyla Osmanlı artık Rumeli'de kalıcı olarak tutulmuştu. Orhan Gazi, Mart 1362'de Bursa'da vefat etti. Kaynaklarda vebadan öldüğü aktarılır. Türbesi Bursa'dadır. Babası Osman Gazi'nin yanında yatar. Bu bile başlı başına güçlü bir semboldür. Osman Gazi yolu açtı, Orhan Gazi o yolu bir devlete dönüştürdü. Peki sizce Orhan Gazi'yi asıl büyük yapan neydi? Fetihleri mi? Pelekanon'da bir Bizans imparatorunu durdurması mı? Yoksa Osmanlı'yı gerçek bir devlete dönüştüren kurumları kurması mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sıradaki tarih belgeselinde görüşmek üzere. İyi seyirler.